Selamlar, selamlar, selamlar. Dostlarım nasılsınız? Keyifleriniz yerindedir. Dilerim ki bugün ilk defa kanalda bir kutu açılımı yapıyoruz. Heyecanlıyım. Motivasyonum yerinde. Moraller yerinde. Keyfimiz yerinde çok şükür. Ve sonunda kavuştuk. Web kameramıza kavuştuk. Logitech C922 Pro Stream Webcam kutu açılımı yapıyoruz dostlarım. Epeydir bir kamera almak istiyordum. Ne alsam ne alsam işte bütçemiz doğrultusunda araştırıyorum. Soruyordum neler alabilirim. Tavsiyeler alıyordum, değerlendiriyordum. Bütçemiz doğrultusunda bu güzel web kamerasına kavuştuk sonunda. Umarım güzel içerikler oluştururuz. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Bugün geldi, yeni geldi. Hemen sıcağı sıcağına temizledik, pakladık. Malum pandemi, korona dönemindeyiz. Balkonumuzda beklettik biraz. Havalandırdık. Kutu açılımı zamanı. Kim var burada? Tabii ki asaletine kurban olduğum Arthur Morgan, John Marston, Red Dead Redemption karakterleri. Kendi masam üzerinde çekiyorum. Biraz odaklamakta yani tripodu güzel odaklasın diye biraz uğraştım. Umarım çekim yaparken tripodu devirmem. Yani biraz masamın alanını olabildiğince yer açmaya çalışıp değerlendirmeye çalıştım. Peki bu masa üzerindeki ne diye soracak olursanız bu benim mousepad'im bu arada. Gayet baskı kalitesi güzel, keyifle kullandığım Red Dead Redemption gördüm mü dayanamıyorum. Beni bilirsiniz, Vahşi Batı hayranlıyımdır. Red Dead Redemption'ı gördüm mü dayanamıyorum kardeşim. Logitech Pro Stream Webcam kameramız. Arkasında bir kullanım kılavuzu var, onu henüz çıkarmadım. Umarım memnun kalırız. Bu bayağı popüler bir model arkadaşlar. Bilmeyenleriniz için hani birçok kişi biliyordur ama Logitech'in çok tutan ürünlerinden birisidir. Birçok içerik üreticisi, YouTube veya Twitch yayıncısı bu güzel kamerayla bu işlerine başladılar. Hala da büyük yayıncılarda bunu sık sık görebilirsiniz. Güzel, kaliteli bir kameradır. Ben de bunlara güvenerekten, tavsiyelere, popülerliğine güvenerekten elbette uzun yine araştırdım, değerlendirdim. Yani kutu açılımı yaparken de hiç böyle yırtmayı sevmem ya. Olabildiğince böyle titiz, özenli bir şekilde açılım yapmaya dikkat ediyorum. Böyle kimisi böyle lambur lumbur yırtar açar ya, hiç dayanamaz, sabredemez. Ben böyle edepli, narin açmaya özen gösteririm olabildiğince yeni aldığım şeyleri. Haydi bakalım. Bir The Walking Dead parodisi yapmıştım. Kutu kapanışı videosu hazırlamıştım. Böyle bir absürt parodi bir videoydu. Hatırlıyorsanız, izlediyseniz. Açtık ama bizi ilk direkt kamera karşıladı ya böyle. Hiçbir koruyucu falan yok muymuş? Bak bu olmadı. Şöyle açayım. Bu dursun burada. Hatta şöyle dursun. Yani kutuyu açınca direkt kamera bizi karşıladı. Yani yorumlarda falan da görüyordum hani alan kişilerin yorumlarında hani bir ön lensine bir koruyucu konulsaymış falan diye. Evet. İyi olurmuş yani. Direkt açar açmaz önünde bir koruyucu yoktu. Direkt kamera bizi karşıladı. Önüne bir koruyucu konsa güzel olurmuş. Burada bir 3 aylık X-Split Premium üyeliği vermişler. Güzel. Hediye geleceği de söyleniyordu. Güzel. Onu da deneyebiliriz. Burada bir tripodumuz var. Kamerayı isterseniz monitörünüze değil de hani böyle masa üstüne tripod üzerinde sabit bir şekilde kullanmak isterseniz diye tripod hediye ediyorlar. Yanında çok sevimli. Çok küçük ya. Çok küçük. Çok tatlı. Ağırlığı da güzel gibi bu arada. Kutusu gerçekten beklediğimden çok küçük ya. Biraz daha büyük bekliyordum. Gerçekten hani kamerada belki biraz tam boyutu anlaşılmayabilir de gerçekten kutusu çok ufak. Böyle çok şirin duruyor. Tripodumuzun açılışını yapalım. Vatana millete hayırlı olsun. Bunun ayağında bir problem mi var? Bakayım. Evet, az önce açmayı becerememişim. Tamam. Şöyle bir tripodumuz var. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Ağırlık olarak güzel. Çok şirin, çok küçük. Tatlı duruyor. Ben bunu yani sanıyorum monitörümün üzerinde kullanmayı planlıyordum. Herhalde öyle kullanırım. Abi üzerinde en azından sticker varmış. Ama dediğim gibi şu lensinde bir en azından koruyucu olsaymış iyiymiş. Kameramız bu şekilde. Ben bunun bir bağlantılarını açayım. Logitech C922 model
ProStream webcam kameramız. Artık çoğu videomu bu güzel kamerayla çekip sizlere aktarmaya çalışacağım. Şöyle altında tripoda takabileceğiniz girişi var. Dilerseniz böyle tripoda takıp da kullanabilirsiniz. Veya dediğim gibi monitör üzerinde sabitleyip kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir de bu kameramızın Logitech uygulamasını yükleyelim bilgisayarımıza. Bir de ona bakalım nasılmış. Performansına, görüntü kalitesine bir test edelim bakalım. Evet dostlarım, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Logitech uygulamasını indirdim, yükledim. Hatta hemen yükler yüklemez ekstra ikinci bir güncellemek ister misin diye bir güncelleme de sundu. Yükledim. Tekrardan güncelledik. Logitech'in kendi uygulamasını kullanıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Logi Capture uygulamamızın adı. Direkt zaten kamerayı bağladığınızda, bilgisayarınıza bağladığınızda direkt hemen bir kendi uygulamayı tanıyor. Bilgisayarınıza yüklemek ister misiniz diye size sunuyor. Gayet pratik bir şekilde. Evet, şimdi uygulamamıza bakalım. Şimdi direkt zaten Logitech C922 ProStream webcam'imiz burada da yazıyor, görüyorsunuz. Burada çekim yaparken daha böyle doğal ışığa odaklanma, ışığı daha böyle doğru kullanma adına bir seçeneğiniz var arkadaşlar. Şuraya baktığınızda bu frame rate seçtiğinizde şöyle bir hareket edeyim. Mesela FPS daha bir yumuşak oluyor. Şu an tabii ki doğal ışıkta çekiyorum. Şu anda gündüz vakti doğal ışıkta herhangi bir softbox falan kullanmıyorum. Şu an evimin doğal ışık ortamı. Kaliteyi umarım beğeneceksinizdir. Bunu akşam vakti çektiğinizde daha belli oluyor da şöyle şu an çok belli olmuyor. Bunu akşam vakti çektiğinizde hani işte softbox falan kullanmıyorsunuzdur da hani mesela odanın işte ampulü açıktır, ışığınız açıktır. Onda biraz daha ışığı böyle doğru kullanmaya çalışıyor falan. Bu ayarlar orada daha net belli oluyor. Şu an frame rate'i seçebilirim. Zoom ayarımız var. Açı verebiliyorsunuz. İşte sağ sol kendinizi daha yakınlaştırmak, işte uzaklaştırmak gibi. Açı oranı da gayet güzel. Mesela şöyle en sona çekilerini daha geniş açıda veriyorum. Şu an herhangi bir zoom yapmadım. Biraz daha yaklaştırıp çekim yapabilirsiniz. Otofokus özelliğimiz var. Otofokus özelliği gayet güzel bir şey. Daha böyle size kameranın odaklanması açısından otofokus güzel bir şey. İsterseniz böyle manuelde ayarlayabiliyorsunuz. Arkayı daha böyle blurlamak, böyle daha bir bulanıklık, arkayı çok göstermek istemiyorsanız daha bir böyle bir tık blurlama gibi yapabiliyorsunuz ama manuel ayarladığınızda çok yapmayın derim. Çünkü mesela bakın beni de çok blurladı. Ben de çok bulanık duruyorum. Netlik gitti. Ama şöyle 20 gibi bir orana çektiğimizde evet bir tık daha böyle şey oldu. Daha net duruyorum. Arka bir tık daha hafif bir blurluk oldu ama şöyle sıfıra çekelim. Otofokusumuzu açalım. Aktif olsun. Burada beyaz dengesi, işte bunu açıp kapatabilirsiniz veya buradan böyle filtre tarzı daha böyle doygunluk, sıcak renkler verebilirsiniz. Image settings kısmı işte keskinlik ayarı falan. Buradan işte ışık, parlaklığı arttırabiliyorsunuz. İşte daha böyle ton ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Buradan anti-flicker özelliği var. 50 Hz, 60 Hz olarak açıkta dursun. Chroma key özelliğimiz var arkadaşlar. C922'nin en hoşunuza gidecek yanlardan birisi de belki bu pratikliği, güzelliği olacaktır. Chroma key ne? İşte arkanızda farklı şeyler eklemek istiyorsunuzdur. Arka planınızdan, arka fonunuzdan pek memnun değilsinizdir. Ne bileyim işte dağınıklık vardır vesaire, göstermek istemiyorsunuzdur. Yeşil perdeniz vardır, yeşil bir duvarınız vardır, fon vardır. Buradan rahatlıkla işte yeşil perde, mavi perde olur, mavi fon olur. Mavi ve yeşil perde, fon koyarak arkanıza buradan pratik bir şekilde arkanızı yok edebilirsiniz. Arkanıza farklı bir arka plan fon ekleyebilirsiniz. Bu da gayet güzel bir özellik olmuş. Elbette bu webcam'i şu an ben kendi uygulamasında test ediyorum. Ancak işte OBS'tir vesaire diğer birçok stream uygulamasında da direkt tanıtıp kullanabilirsiniz bu güzel webcam'i. Şu settings'e bakalım. Buradan işte ayna efekti verme, böyle daha işte simetrik değiştirmeler falan yapabiliyorsunuz. Buradan işte masa üstünüzü göstereceksinizdir. Anlatım yapıyorsunuzdur, işte arka fonda bir şeyler göstereceksinizdir insanlara, işte internet ortamında, bilgisayarınızda vesaire bir şeyler göstereceksinizdir. Buradan direkt kendi kameranız ve
hem bilgisayar ekranınız hem kendi facecam'inizi ekleyerek pratik bir şekilde gösterim yapabiliyorsunuz. Farklı görünümler, güzellikler katabiliyorsunuz. Gayet pratik olmuş, gayet güzel olmuş. Bu arada buradan direkt basıp 3, 2, 1 diyerek video kaydınıza, çekiminize de başlayabilirsiniz. Gayet pratik bir uygulama, gayet hani çok teknik ayarlamalarla çok içli dışlı olmayan dostlarımız için de gayet bu uygulamayı da kullanabilirsiniz. Logitech'in kendi uygulaması. Şöyle durdurayım, ben kapatayım kaydımızı. Şimdi gelelim diğer ayarlarımıza. Watermark ekliyorsunuz. Watermark ne oluyor abi? Şuradan sağ ekranda görüyorsunuzdur. Şöyle yapayım ben size. Şurada gördüğünüz gibi Logitech'in logosu, ismi yazıyor. Bunu isterseniz kapatabilirsiniz veya buradan İşte buraya herhangi bir şey yazıp silebiliyorsunuz. Alt planda text olarak göstermek istediğiniz şeyleri veya işte böyle buradan işte yazılarını ayarlayabilirsiniz. Boyutunu küçültüp büyütebilirsiniz. Burada filtre özellikleri var. Tabii ki kilitli olan kısımlar da var. Bu efektleri açmak için üyelik mi istiyor? Ben bir üyelik girmedim şu anda ama kayıt etmemiştim. Direkt uygulamamıza geçiş yapmıştım. Buradan İşte birinci ekrana filtre verme falan gibi. Burada mesela direkt facecam pratik bir şekilde facecam hazırlamak için benim kendi hazır kullandığım sık sık videolarımda kullandığım facecam'ler var zaten ama buradan da gayet facecam koymak isterseniz mesela şöyle göstereyim size. Buradan büyütüp küçültebilirsiniz. Kendinize güzel güzel buradan pratik bir şekilde facecam hazırlayabiliyorsunuz. Güzel olmuş, tatlı olmuş. Evet. Geçelim diğer yerlere. Full HD'de 1080p çözünürlükte 30 FPS'e kadar destekliyor bu webcam kameramız C922. Dilerseniz daha da düşürebiliyorsunuz tabii ki 24 FPS, 25 FPS gibi ama standart 30 FPS'te kullanacaksınızdır diye düşünüyorum. 720p'de 60 FPS'e kadar kayıt edebiliyorsunuz veya 30 FPS falan gibi ayarlamalar yapabiliyorsunuz. 1080p'de de en fazla 30 FPS destekliyor bu webcam kameramız. Buradan mikrofonunuzu da ayarlayabiliyorsunuz. Benim hem kendi şu an mikrofonum takılı olduğu için hem de kendi webcam'in mikrofonu olduğu için buradan iki seçenek karşımıza çıkıyor. Buradan default kısmından seçim yapabilirsiniz. Webcam'in dediğim gibi kendi mikrofonu da var. Bunun da testini yaparız. Buradan kısa yol tuşları göstermişler. Buradan işte login olabilirsiniz falan. Umarım alma düşüncesi olan dostlarımız da alınca keyifle kullanırlar. Umarım biz de Logitech C922 Pro Stream Webcam umarım güzel günlerde kullanırız. Peki ben bu webcam'i neden aldım? Ben YouTube ortamına başladığımdan beri telefon kameramla çekim yapıyordum. Telefon kameramla çekim yapıyordum ama YouTube ortamına girdiğimden, içerik üretmeye başladığımdan beri elbette uzun çekimler yaparken işte bir takım teknik aksaklıklar oluyordu. Bunlar da biraz can sıkıyordu. İşte depolama sorunu oluyor, hafıza sorunu vesaire. İşte ne bileyim işte uzun çekim yaparken böyle üst üste çekim yaparken telefon ısınıyor, böyle kendini resetliyor, kapatıyor vesaire. Bir takım sıkıntılar oluyordu ve bu benim zaman zaman işimi zorlaştırıyordu. Pratiklik anlamında işimi zorlaştırıyordu gerçekten böyle üst üste bazı teknik sıkıntılar yaşamak. Tabii ki siz de YouTube ortamına girme düşünceniz varsa çok hani birden yüklü miktarlarda hani böyle ekipman vesaire alacak, harcamalar yapacak durumunuz yoksa herkes ufaktan başlıyor bir şey. Ufaktan başlarsınız, telefon kameranızla benim gibi başlarsınız. İlerleyen zamanlarda işte webcam alabilirsiniz. Tanıttığım bu Logitech C922 webcam birçok YouTuber'ın, Twitch yayıncısının vesaire yayıncının bu işlere ilk adım attığı kameralardan çok hala insanların popüler bir şekilde kullandığı, hala bununla yoluna devam eden insanlar var. Güzel bir kameradır, popüler, güzel bir kameradır. Ben de bunu gönül rahatlığıyla seçtim. Bunun üstü nedir? Bunun üstü yine Logitech'in 4K olan Brio webcam'idir. Ama onun da yani fiyatı çok ne yazık ki ülkemizdeki döviz kurları, vergiler vesaire derken çok yükselmiş fiyatı. Yani en son baktığımda 2000 lira ve 2000 lira üzeriydi. Yani çok yükselmiş. Bütçesi olan, durumu olan, onu almaya gücü olan insanlar elbette onu da tercih edebilirler. Daha bunun üst modelidir. Ama gerçekten bir webcam için oldukça yüksek bir fiyat o da. Bana çok yüksek geldi fiyatı. Yani o bütçelere çıkınca baktığım kadarıyla yani Sony'nin böyle gayet hoş, güzel böyle handycam model kameraları da vardı. Onları da yani YouTube veya işte içerik üretimi aşamasında güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. O bütçe aralıklarına çıkınca
O tip şeyler de değerlendirilebilir elbette. En azından çok böyle çok daha uçuk o lens takılan kameraları falan alamasanız da öyle handycam kameralar falan da düşünebilirsiniz tabii ki bütçeniz el veriyor ise. Bir de şöyle bir test yapalım. Ben mikrofonumu şuna ayarlayayım abicim. Evet, şu an Logitech G922'nin kendi dahili mikrofonundan konuşuyorum. Ses kaydını alıyorum. Bakalım ses kaydı sizi memnun edecek mi? Aynı zamanda bu arada şu an 1080p 30 FPS'teyiz. FPS oranı sizi memnun ediyor mu? Veya ışık oranı, ışık durumu sizi memnun ediyor mu? Odamda şu an herhangi bir softbox falan kullanmıyorum. Doğal ışık ortamında gündüz çekim yapıyorum. Doğal ışık. Memnun kaldınız mı? Sizi tatmin etti mi? Memnun etti mi? Veya ses memnun etti mi? Biraz yaklaşayım mesela kameraya. Biraz yaklaşayım. Şöyle hızlı hareket ettiğimizde 30 FPS'e gayet beklediğimden gayet güzel, tatlı, gayet yumuşak bir görüntü sağlıyor bana göre. Evet, videoyu da çok uzatmayalım isterseniz. Sizleri de izlerken sıkmayalım. Atladığım bir nokta var mı diye düşünüyorum ama sanıyorum her şeyi anlattık. Aklınıza takılan, yine sormak istediğiniz bir soru olursa, tavsiye vesaire soruları olursa videonun yorum kısmına bana bırakabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için. Umarım alma düşüncesi olan insanlara da güzel bir aktarım yapmış, güzel bir yorumlarda bulunabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarımızda, farklı sohbetlerimizde görüşünceye dek hoşça kalın.